Bu videomuzda Türklerin İslam'a geçmelerinde, Müslümanlığı kabul etmelerinde önemli bir rol oynayan Talas Savaşı'ndan, Talas Muharebesi'nden bahsetmeye çalışacağız. Talas Savaşı'nın Türk, Arap, Çin ve dünya tarihi bakımından siyasi, kültürel ve dini yönden önemli neticeleri olmuştur. Türkistan'ın siyasi mukadderatında önemli gelişmelere sebebiyet vermiştir. Videomuzda tüm bunlara temas edilmektedir. Batı Türkistan, Hunlardan itibaren Türkler ve Çinliler arasında nüfuz mücadelesine sahne oluyordu. Bu ülkede kurulmuş olan Türk devletlerinin zayıflaması, Çin'in harekete geçmesine zemin hazırlıyordu. Emevilerin Horasan valisi Kuteybe bin Müslim'in Maveraünnehri fethi ve Batı Türkistan'a akınlar yapması, bu ülkenin siyasi manzarasında önemli değişikliklerin meydana gelmesine sebebiyet verdi. İkinci Göktürk Devleti'nin zayıflaması ve Maveraünnehir beylerinin Arap hakimiyetini tanımak zorunda kalmaları, Türk Devleti'nin de Araplara karşı giriştiği askeri harekatta başarılı bir netice alamaması, Türkleri bu yeni düşmanlarına karşı Çin'den yardım istemek mecburiyetinde bırakıyordu. Bölgedeki Türk hükümdarları 712, 719, 726, 727 ve 731 yıllarında Araplara karşı Çin'den yardım istemişlerdir. Bütün bu yardım isteklerine rağmen Çin derhal harekete geçmedi. Ancak 738 yılında Sulu Kağan'ın öldürülmesi ve Türkeş Devleti'nin iç karışıklıklar sebebiyle zayıflaması üzerine İli Vadisi üzerinde ve Isık Göl çevresinde Çin nüfuzu hissedilmeye başladı. Çin'in Kuça valisi Cao Xianqi 747'de büyük bir ordu ile batıya doğru harekete geçti. Bu sefer Batı Türkistan'ın siyasi mukadderatı üzerinde önemli gelişmelere sebep oldu. 751 yılında Taşkent seferine çıkan Cao Xianqi, çok geçmeden Taşkent hükümdarı Bagatur Tudun'u esir alarak Çin imparatoruna göndermiş ve Taşkent hükümdarı Çin'de öldürülmüştür. Taşkent hükümdarı Bagatur Tudun'un öldürülmesi üzerine oğlu, Isıkgöl civarında kalabalık bir halde yaşayan ve aynı zamanda bölgenin kuvvetli unsuru olan Karlukların yardımına müracaat etti. Bagatur Tudun'un öldürülmesi ve Cao Xianqi'nin Taşkent halkına karşı sert tutumu, aynı zamanda Bagatur Tudun'un oğlunun yardım istemesi, başta Karluklar olmak üzere bölgedeki diğer Türk boylarını Çin'e karşı harekete geçme hususunda birleştirdi. Ancak siyasi bir birlikten yoksun olan Türkler, Çin kuvvetleriyle tek başlarına mücadele edemeyeceklerini bildikleri için, Çin üzerine bir sefer düzenlemek niyetinde olduğu anlaşılan Abbasi Devleti'nin Horasan valisi olan Ebu Müslim'i kendi komutası altında Kuça, Karaşar, Hotan ve Kaşgar'ın işgaline ikna ettiler. Bunu haber alan Çin komutanı Cao Xianqi, büyük bir ordu ile hareket ederek Talas şehrine geldiği Araplarla karşılaştı. 751 Temmuz'unda Talas şehri yakınında Çin ve Arap birlikleri arasında başlayan savaş 5 gün devam etti. Savaşın sonuncu günü Karluklar arkadan Çin birliklerine hücum ettiler. İki kuvvet arasında kalan Çin ordusunun büyük bir kısmı savaş meydanında kalmış, Çin komutanı Cao Xianqi de az bir kuvvetle canını zor kurtarabilmiştir. Kaynaklar Taşkent seferini Çin'in batıya doğru genişleme siyasetinin bir devamı şeklinde değerlendirirler. Çin kaynaklarında ise savaşın sebebi olarak Taşkent hükümdarının Çin ile yaptığı anlaşma şartlarına uymaması, Çin'in batıya doğru genişleme siyasetinin bahanesi şeklinde değerlendirilmektedir. Talas Savaşı Türk, İslam ve dünya tarihi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Savaşın neticesinde Türk, İslam, Çin ve dünya tarihinde meydana gelen gelişmeler şu şekilde değerlendirilir. Birinci gelişme olarak Çin, Hunlardan itibaren her fırsatta Türkistan'a nüfuz ederek Türkler üzerinde hakimiyet kurma siyasetini takip etmekteydi. Bu hedefini gerçekleştirebilmesi,
Türklerin askeri ve siyasi güçlerine bağlı bulunuyordu. Türkler ve Çinliler arasındaki mücadeleler asırlar boyunca devam etmiştir. 8. asrın ortalarına doğru Çin İmparatorluğu'nun geleneksel siyasetlerinin devamı olan Batı Türkistan'a karşı giriştiği bu harekat 751 yılında feci bir hezimetle son bulmuştur. Savaşın ikinci neticesi, savaştan önceki yıllarda Batı Türkistan'da siyasi bakımdan sarsılan Türk nüfuzu, Talas Savaşı'ndan sonra yeniden kurulmuştur. Savaşın Çin aleyhine neticelenmesinde önemli rol oynamış olan Karluklar, Göktürk ve Türkeş devletlerinin yıkılması üzerine bölgenin en kuvvetli unsuru olan Türk birliğini yeniden tesis etmek için harekete geçmişlerdir. Bu Türk boyu Araplar ile birleşerek Çin tehlikesini ortadan kaldırdıktan kısa bir zaman sonra dahili teşkilatlanmalarında tamamlayarak 766 yılında müstakil bir devlet kurmuşlardır. Karlukların savaştan önce, savaş esnasında ve savaştan sonra takip ettikleri siyaset bir tesadüf eseri olmayıp kendi milli menfaatlerine uygun surette ve son derece iyi planlanmış ve tatbik sahasına konmuştur. Türklerin İslam alemine girmeleri ve İslam dininin Türkler arasında yayılması, Türk ve İslam tarihi bakımından son derece önemli tarihi hadiselerdir. Talas Savaşı'nın en önemli neticesinin bu olduğu kabul edilmektedir. Bu savaş sonunda meydana gelen dördüncü gelişme de şu şekilde değerlendirilmektedir. Talas Savaşı, dünya kültür tarihi bakımından da büyük gelişmelere zemin hazırlamıştır. Çin'de keten ve kenevirden imal edilmekte olan kağıt, Müslümanların eline esir düşen Çinliler vasıtasıyla Çin'in dışında ilk defa Semerkant'ta imal edilmeye başlanmıştır. 1. asırdan itibaren Çin'de üretilen kağıt, Çin dışındaki ülkelerde bilinmiyordu. Bu zamanlarda yazı malzemesi olarak Mısır'da aynı adı taşıyan bir bitkiden imal edilen papirüs ile hayvan derisinden yapılan parşömen kullanılmaktaydı. İslam dünyasında ise ilk zamanlar daha ziyade papirüs, Abbasilerden itibaren de parşömen kullanılıyordu. Halife Harun Reşit'in veziri Cafer bin Yahya el-Vermeki, Horasan valisi olan kardeşi Fazl'ın teşviki ile Bağdat'ta bir kağıt imalathanesi kurmuştur. Bunu Mısır'da kurulan imalathaneler takip etmiştir. 9. asrın başlarından itibaren İspanya'dan Hindistan'a kadar bütün İslam ülkelerinde kağıt yapımına başlandı. 10. asırdan sonra papirüs ve parşömen üzerine yazılı vesikalara tesadüf edilmemektedir. Kağıt Avrupa'ya Sicilya ve İspanya'dan ihraç yoluyla girmiş ve 13. asırdan itibaren de Avrupa'da kağıt imalatına başlanmıştır. Bu videomuzda Türk, İslam, Çin ve dünya tarihinde siyasi, kültürel ve dini yönden önemli gelişmelerin meydana geldiği Talas Savaşı hakkında bilgi vermeye çalıştık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.